Şimdi hatırlarsanız kendimize sormamız gereken 6 soru videosunda kendimizi ve hayatımızı sorgulamıştık. O videoda sizi biraz hırpalamıştım. O videoyu kaçıranlar için açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bu videodan sonra mutlaka izleyin. Tamam, hani kendimizi sorguladık ama bu yeterli değil. Esas olay kendimizle yüzleşmek. İşte bu videoda onu yapacağız. İtiraf edelim, kendimizle ilgili bazı sorular var ki cevaplarını duymak istemeyiz. Çünkü cevaplar değişmemiz gerektiğini gösterir. Ve değişmek çok zor iştir. Ama hayatımızı gerçekten yaşamak istiyorsak, değişmek ve gelişmek istiyorsak bazı soruları kendimize sormak zorundayız. Sizi biraz daha hırpalayacağım demiştim, o gün geldi. Hazırlanın. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Herkesin kendini anlatamadığı bazı gerçekler vardır. Bu gerçekler içimizde bastırdığımız karanlık tarafımızda saklıdır. Ama bir şeyi ne kadar bastırırsak bastıralım o bizi o kadar derinden etkiler. Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'u düşünün. O işlediği cinayeti haklı çıkarmaya çalıştı. Kendi gerçeğiyle yüzleşmekten kaçtı. Ama ne yaptıysa olmadı. Vicdanı bir gün geldi ve masanın üzerine tüm soruları bıraktı. Belki de hayatımızda görmek istemediğimiz gerçekleri görmek için şu soruyu sormaya ihtiyacımız var. Kendimle ilgili yüzleşmekten korktuğum gerçek nedir? Budist geleneklerinde anlatılan çok eski ve çok güzel bir hikaye vardır. İki Budist keşiş uzun bir yolculuk yaparken bir kadının nehrin karşısına geçmekte zorlandığını görürler. Budist rahiplerin bir kadına dokunması yasaktır. Ama yaşlı keşiş tereddüt etmez. Kadını sırtına alır, nehrin karşısına geçirir ve sonra yoluna devam ederler. Genç keşiş ise saatler boyunca sessizliğe gömülür ama aklındaki düşünceleri durduramaz. Sonunda dayanamaz ve sorar. Sen bir keşişsin, nasıl bir kadına dokunursun? Yaşlı keşiş gülümseyerek cevap verir. Ben o kadını nehirde bıraktım ama sen hala taşıyorsun. Hayat da bazen böyledir. Farkında olmadan bize zarar veren gereksiz yükler taşıyabiliyoruz. Kırgınlıklar, geçmişin ağırlığı, bırakmamız gereken alışkanlıklar vesaire vesaire. Bir sürü şey. Belki de şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu hayatta bana zarar veren, taşıdığım bir yüküm var mı? Şimdi güzel bir soruyla devam edelim. Tolstoy'un kısa ama sarsıcı romanı Ivan İlgiç'in Ölümü. Bu kitapta bir adamın hayatı boyunca kendisine söylediği yalanlarla yüzleşmesini okuyoruz. Ivan İlgiç dışarıdan bakıldığında başarılı bir hayat sürmüştür. İyi bir kariyer, statü, aile. Ama ölüm döşeğinde tavandaki çatlakları sayarken yıllarca inşa ettiği hayatının aslında başkaları tarafından inşa edildiğini fark eder. Ve ölüm yaklaşırken kendisine hiç sormadığı sorular tesadüfe bakın ki birden aklına düşer. Belki de bazı soruları sormak için ölümü beklememize gerek yok. O halde şu soruyu bir kenara iliştirelim. Kendime, hayatımla ilgili hangi yalanları söylüyorum ve neden? Gelelim sondan ikinci soruya. Bazen en büyük kaçış fiziksel değil psikolojiktir. Kendimizi oyalamak, dikkatimizi dağıtmak, gerçeklerden kaçmak için farkında bile olmadan geliştirdiğimiz birçok alışkanlık vardır. İçten içe o alışkanlıkları neden yaptığımızı biliriz ama sessiz kalırız. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabındaki Gregor Samsa'yı bir düşünün. Bir sabah dev bir böceğe dönüşür ama kimse bu dönüşümü sorgulamaz. Çünkü asıl dönüşüm fiziksel değil zihinsel olmuştur. O dünyadan tamamen kopmuş, kendi içindeki çıkmazlarla kaybolmuştur. Hepimiz zaman zaman bu hayatın sorumluluklarından kaçıyoruz. Ama şu an kaçmak yok. Soru şu, kendimizden ve hayatımızdan kaçmak için hangi davranışları yapıyoruz? Şimdi son soruya ve en çok sevdiğim soruya geldik. Bu soruyu özellikle terapilerimde soruyorum. Yaşamda bazı anlar var ki hayatımızı ikiye bölebiliyor. Öncesi ve sonrası artık aynı değildir. Bazılarına göre bu anlar bir son, bazılarına göre ise yeni bir başlangıçtır. Örneğin Viktor Frankl, dikenli tellerle çevrili, insanın insana cehennem olduğu bir yerdeydi. Umudun olmadığı o karanlık anlarda bile elinden alınamayacak bir şey olduğunu fark etti. Seçme özgürlüğü. O bu yaşadıklarını sadece bir trajedi olarak görmedi. Bir seçim yaptı. Bu acıdan bir anlam yaratmaya karar verdi.
Bu hayatta geldiğimiz noktayı daha anlamlı kılabilmek için şu soruyu sormaya ihtiyacımız var. Bu hayatta kaç tane kırılma noktam var ve bunların kaç tanesi benim kararlarım sayesinde oldu? Bu soruların hepsi birbirinden kıymetli ve cevaplanması ve içtenlikle yüzleşmesi zor sorular. Kısa cevaplar verip geçiştirmeyin. Üzerine kafa yorun. Çünkü bu sorular kendi derinliklerinize inme becerisi kazandırabilir. Ki kendi derinliklerinize inebilir ve oraları aydınlatabilirseniz başkalarının karanlıklarına da ışık olabilirsiniz. O yüzden önce kendinizden başlayın.